Merhaba değerli izleyiciler. Sonsuzluk nedir serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bu bölümde Cantor'un sonlu ötesi sayılarına ve Hilbert Oteli paradoksuna değineceğiz. George Cantor sonlu ötesi sayılar teorisini farklı sonsuz boyutları anlamak ve işlemek için titiz bir çerçeveye oturtarak matematiği devrim niteliğinde değiştirmiştir. Çalışmaları daha önce de belirttiğimiz gibi Bolzano ve Dedekind'in temel fikirlerini genişletmiş, bir sonsuzluk hiyerarşisi geliştirmiş ve sonsuz kümeler için kardinal sayılar kavramını ortaya koymuştur. Bu teori yalnızca daha önceki paradoksları açıklığa kavuşturmakla kalmamış, aynı zamanda modern küme teorisinin temelini oluşturarak matematiksel sonsuzluğun daha derin bir şekilde anlaşılmasının da yolunu açmıştır. Bolzano ve Dedekind'in tanımlarına göre doğal sayılar kümesi, yani sayılabilir sonsuz bir küme, matematikte özel bir büyüklüğü temsil eder. Cantor bu büyüklüğü Alef 0 olarak adlandırmıştır. Ve bunu en küçük sonlu ötesi kardinal sayı olarak tanımlamıştır. Alef 0 herhangi bir sayılabilir sonsuz kümenin büyüklüğünü ifade eder. Örneğin doğal sayılar kümesi, çift sayılar kümesi ya da tam sayılar kümesi gibi. Birbirleriyle birebir eşlenebilen tüm kümeler aynı büyüklüğe sahiptir. Ve bu büyüklük Alef 0 ile ifade edilir. Cantor bu büyüklüğün sonlu sayılarla yapılan birçok aritmetik işlemi koruduğunu göstermiştir. Örneğin Alef 0'a bir sonlu sayı eklendiğinde veya çıkarıldığında veya bir sonlu sayı ile çarpıldığında sonuç yine Alef 0 olur. Alef 0 kendi üzerine eklendiğinde ya da kendiyle çarpıldığında yine aynı büyüklükte kalır. Bu sonsuz kümelerin sonlu kümelerden farklı bir şekilde davrandığını açıkça ortaya koymaktadır. Ancak Cantor daha ileri bir özellik keşfetmiştir. Doğal sayılar kümesinin alt kümelerinden oluşan güç kümesi doğal sayılar kümesinden daha büyüktür. Yani doğal sayılar kümesinin büyüklüğünden daha büyük bir büyüklük vardır. Bu sonsuz büyüklerin kendi içinde de farklı seviyelerde olduğunu ve tüm sonsuzların aynı büyüklükte olmadığını gösterir. Bu keşif Cantor'un matematikte sonsuzluğa dair yaptığı en önemli katkılardan biridir. Sonsuzluk kavramının farklı seviyelerde hiyerarşik bir düzende olduğunu düşünülmesini ve matematiksel olarak tanımlanabileceğini göstermiştir. Cantor'un diagonal argümanında doğal sayılar kümesinin güç kümesinin yani alt kümelerin oluşturduğu kümenin büyüklüğünün doğal sayılar kümesinin büyüklüğünden kesinlikle daha büyük olduğunu ispat etmiştir. Bu ispatın ana hatlarında da birinci olarak çelişki varsayımı yapmıştır ve doğal sayılar kümesinin güç kümesinin büyüklüğünün doğal sayılar kümesiyle aynı olduğunu varsayarak işine başlamıştır. Bu durumda doğal sayılar kümesi ile onun güç kümesi arasında birebir eşleme yapılabilir. Bu varsayıma göre doğal sayılar kümesinin her bir alt kümesi benzersiz bir doğal sayıyla eşleştirilebilir. Şimdi X adında bir alt küme tanımladığımızı varsayalım. Ve bu alt küme yalnızca eşleştirildiği kümenin içinde bulunmayan doğal sayıları içermektedir. Örneğin eğer bir doğal sayı n, Sn alt kümesiyle eşleştirilmişse, n S'nin içinde değilse x'in içinde olacaktır. Bu tanıma göre de x doğal sayılar kümesinin iyi tanımlanmış bir alt kümesidir. Ancak x hiçbir doğal sayıyla eşleştirilemez. Eğer n x'in içindeyse tanımı gereği Sn'de olmamalıdır. Bu ise n'in Sn'de olduğu varsayımıyla çelişir. Eğer n x'in içinde değilse bu kez tanım gereği n x'in içinde olmalıdır. Bu da yine çelişkiye yol açar. Bu çelişki güç kümesinin büyüklüğünün doğal sayılar kümesiyle aynı olduğunu varsayımının yanlış olduğunu gösterir. Bu nedenle güç kümesinin büyüklüğü doğal sayılar kümesinin büyüklüğünden kesinlikle daha büyüktür. Bu argüman doğal sayılar kümesinin güç kümesinin büyüklüğünün doğal sayılar kümesinin büyüklüğünden daha büyük olduğunu, yani sonsuzlukların eşit olmadığını matematiksel olarak kanıtlamaktadır. Burada sonlu ötesi kardinallerin hiyerarşisine değinecek olursak,
Cantor bu mantığı genişleterek sonlu ötesi kardinallerin sonsuz bir hiyerarşisi olduğunu göstermiştir. Yani n 2 üzeri n alef 0 büyüktür alef 0, 2 üzeri 2 üzeri alef 0 büyüktür 2 üzeri alef 0 şeklinde böyle devam ediyor. Her ardışık kardinal kendisinden önce gelen kardinalden kesinlikle daha büyük olmaktadır. Ve bu sonsuz sayıda sonlu ötesi kardinal olduğu ve her birinin giderek daha büyük sonsuzluklara karşılık geldiği anlamına gelir. Gerçel sayı kümesinin büyüklüğü yani kardinalitesi olarak bilinen 2 üzeri alef 0'dır. Gerçel sayıların güç kümesi ise daha da büyük bir kardinaliteye 2 üzeri alef 0'a sahiptir. Ve bu böyle devam eder. Cantor'un sonuçları sonsuzluğun tek düze bir kavram olmadığını, aksine zengin ve yapılandırılmış bir hiyerarşiye sahip olduğunu göstermiştir. Cantor'un çalışmaları Galileo'nun paradoksu ve sonsuz kümelerin sezgiye aykırı özellikleri de dahil olmak üzere uzun süredir devam eden birkaç paradoksu çözmüştür. Sonsuz sayıları tanıtarak ve kardinallikleri titizlikle tanımlayarak Cantor farklı sonsuzluk boyutları arasında ayrım yapmak için bir çerçeve sağladı ve sonsuz kümelerin davranışını netleştirdi. Cantor'un teorisinin çıkarımları derin ve kapsamlıdır. Matematikte Cantor'un sonsuz sayıları modern küme teorisinin, topolojinin ve analizin temelini oluşturur. Ayrıca alef 0 ile 2 üzeri alef 0 arasında kesin bir kardinal sayının var olup olmadığıyla ilgilenen süreklilik hipotezi tartışmalarına da bilgi verir. Fizikte sonsuzluk klasik mekanikteki uzay zamanın sonsuz bölünebilirliğinden sayılamaz boyutlara sahip olabilen kuantum mekaniğinin Hilbert uzayına kadar birçok fiziksel teoride görünür. Felsefede Cantor'un çalışması sonsuzun doğası hakkındaki kesin felsefi tartışmaları yeniden şekillendirmiştir ve daha önceki metafizik varsayımlara da meydan okumuştur. Burada Cantor'un sonlu ötesi sayılar teorisi sonsuzluğu soyut ve sıklıkla paradoksal bir kavramdan kesin ve manipüle edilebilir bir matematiksel nesneye dönüştürerek bir paradigma değişimine işaret etmiştir. Bu atılım hem saf hem de uygulamalı matematiği ve evrene dair geniş anlayışımızı etkilemeye de devam etmektedir. Şimdi de Hilbert'in oteli ve sonsuzluk paradokslarına değinelim. David Hilbert'in sonsuz otel düşünce deneyi aynı zamanda Hilbert'in oteli olarak da bilinir. George Cantor'un sonlu ötesi matematiğinin prensiplerine dayanan sonsuz kümelerin sezgiye aykırı özelliklerinin güçlü bir örneğidir. Sonsuzlukların sonlu sezgilerimize meydan okuyacak şekilde nasıl davranabileceğini göstererek sonsuz kardinalitelerin aritmetiğini ve mantığını somut terimlerle keşfetmemizi sağlamıştır. Örneğin sonsuz sayıda odası olan yani 1, 2, 3 sonsuza kadar gidecek şekilde numaralandırılmış ve her odada bir misafir bulunan bir otel hayal edin. İlk bakışta otel dolu olduğu için daha fazla misafirin kabul edilemeyeceği düşünülebilir. Ancak Hilbert'in gösterdiği gibi sonsuz oteller sonlu otellerden çok farklı kurallar altında çalışır. Tamamen dolu sonsuz otele yeni bir misafir geldiğinde onlar için hala yer açılabilir. Bunu başarmak için n odasındaki mevcut misafir n+1 odasına taşınır. Ve bu şekilde diğer misafirler de seriyi takip edecek şekilde taşınırlar. Artık boş olan bir numaralı oda yeni misafir için kullanılabilir hale gelmiştir. Bu işlem sonsuz bir otelde son oda olmadığı için işe yarar. Her misafirin taşınabileceği bir odası vardır. Sonuç olarak otel başlangıçta dolu olmasına rağmen yeni misafiri ağırlar. Bu alef 0 artı 1 eşittir alef 0 eş değerlerini gösterir. Bu da sayılabilir sonsuz bir kümeye bir eklemenin hala aynı kardinaliteye sahip bir kümeyle sonuçlandığı anlamına gelmektedir. Sonsuz sayıda yeni misafir gelirse ne olur? Örneğin sonsuz sayıda yolcu taşıyan bir otobüsün yine 1, 2, 3 numaralı otele vardığını varsayalım. Cantor'un teorisi alef 0 artı alef 0 eşittir alef 0 olduğundan hala yer açılabileceğini garanti eder. Nasıl çalıştığına gelirsek n odasındaki mevcut tüm misafirleri 2n odasına taşıyabiliriz. Böylece tüm tek sayılı odaları boşaltırız ve her yeni misafir boş tek sayılı odalara atanmış olur.
Mesela m misafirini 2m-1 odasına yerleştirebiliriz bu sayede. Bu yeniden atama tüm orijinal misafirleri ve yeni sonsuz misafir grubunu da barındırmaktadır. İşlem tek sayılar ile doğal sayılar arasında birebir ilişki olduğu için çalışır. Yani n0 alef 0 artı alef 0 eşittir alef 0 olduğunu göstermiş olur. Şimdi sonsuz sayıda otobüs geldiğini ve her birinin sonsuz sayıda da yolcu taşıdığını varsayalım. Bu senaryoda da alef 0 çarpı alef 0'ı veya sayılabilir iki sonsuz kümenin çarpımını temsil etmiş oluruz. Bu durumda bile sonsuz otel tüm misafirleri barındırabilir. Bunu anlamak için öncelikle otobüsteki yolcuları PIJ olarak numaralandıralım. Burada I otobüs numarasını, yani I eşittir 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor ve J de otobüsteki yolcu numarasını temsil etsin. J 1, 2, 3 sonsuza kadar gidiyor. İkinci olarak asal çarpanlara ayırma yöntemini kullanarak asal sayıların özelliklerinden faydalanalım. Her otobüse I için bir benzersiz asal sayı PI atayalım. Örneğin 1 numaralı otobüste asal sayı 2'ye, 2 numaralı otobüste asal sayı 3'e şekilde karşılık gelir. Otobüs i'deki j'inci yolcuyu P üzeri J odasına yerleştirelim. Pi üzeri J odasına yerleştirelim. Örneğin 1 numaralı otobüsün ilk yolcusu 2 üzeri 1 eşittir 2 numaralı odaya, ikinci yolcusu 2 üzeri 2 eşittir 4 numaralı odaya, bu şekilde devam edecek. Bu yöntem tüm otobüslerden gelen yolcuların benzersiz odalara yerleştirilmesini sağlar. Aritmetiğin temel teoremine göre farklı asal sayıların üslü kuvvetleri benzersiz sonuçlar üretir. Bu farklı otobüsler ya da yolcular arasındaki odaların çakışmamasını da garanti etmiş olur. Sonuç olarak sonsuz otel sayılabilir sonsuz kümelerin çarpımı kadar yolcuyu alef 0 çarpı alef 0'ı ağırlayabilir. Ve bu durumda sayılabilir sonsuz kümelerin çarpımının kardinalitesinin de alef 0 kaldığını gösterir. Şimdi de sayılabilir sonsuzluğun ötesine ulaşalım ve alef 1 ve daha büyük kardinalitelere bakalım. Sonsuz otel herhangi bir sayılabilir sonsuzluğu alef 0'ı barındırabilirken bu ölçeklenebilirliğin bir sınırı vardır. Gelen misafir sayısı alef 0'dan büyük bir kardinaliteye karşılık geliyorsa, örneğin gerçek sayılar gibi sayılamaz kümelerin kardinalitesi olan alef 1, o zaman sonsuz otel onları barındıramaz. Bunun nedeni alef 1 büyüktür alef 0'dır ve sayılabilir sonsuz odaların hiçbir yeniden tahsisi alef 1'in sayılamaz sonsuzluğuyla eşleşemez. Cantor'un diagonal argümanı ve sonlu ötesi sayıların hiyerarşisi sayılabilir sonsuz yapısıyla kısıtlanan sonsuz otelin neden sayılamaz sonsuz kümeleri barındıramadığını açıklar. Ve şimdi de matematik ve fizikteki uygulamalarına bakalım. Küme teorisinde Hilbert'in oteli kardinal aritmetiği ve sonlu ötesi sayıları anlamak için kritik olan sayılabilir sonsuz kümelerin esnekliğini örneklendirir. Kozmoloji ve fizikte ise kuantum mekaniği sonsuz bölünebilirlik, çoklu evrenler ve sonsuz boyutlu hiper uzayları, Hilbert uzayları gibi kavramları sonsuz otelin altında yatan ilkeleri yansıtır. Felsefi sonuç olarak da Hilbert'in oteli sonsuzluğa ilişkin sezgisel anlayışımıza meydan okuyarak onun soyut, fiziksel olmayan doğasını vurgular ve sonsuzluk hakkındaki felsefi tartışmalarımızı yeniden şekillendirir. Hilbert'in oteli bir düşünce deneyinden daha fazlasıdır. Sonsuzluğun büyüleyici ve çoğu zaman şaşırtıcı özelliklerini keşfettiğimiz bir mercektir. Sonsuz kümelerin nasıl manipüle edilebileceğini ve genişletilebileceğini göstermek, Cantor'un sonlu ötesi sayıları ve bunların matematik, fizik ve felsefe üzerindeki etkilerine dair anlayışımızı derinleştirir. Bu kavramsal çerçeve sonsuzluğun hem gücünü hem de sınırlarını ortaya koyarak bizi sonlu dünyanın kısıtlamalarının ötesinde düşünmeye zorlar. Bu videoda da dile getireceklerimiz bu kadardı. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağlıcakla kalın.